Merhaba sevgili yatırımcılar. Bugün size yatırım dünyasında çok az kişinin bildiği ama profesyonellerin her gün kullandığı bir formül anlatacağım. Sharpe oranı bir yatırımın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl anlarsınız? Sadece getiriye bir bakarsınız yoksa riskini de hesaba katar mısınız? Sharpe oranı işte tam burada devreye giriyor ve sizlerin bunu hesaplamasında çok güzel yardımcı oluyor. Yatırımın gerçek performansını anlamak istiyorsanız getiriye değil riskine göre düzeltilmiş bir getiriye bakmanız gerekir. Sharpe oranı da sizlere bunu sağlıyor. Bu videoda Sharpe oranını hem anlaşılır hem de hikayeli bir dille öğreneceğiz. Ve videonun sonunda şunu diyeceksiniz: ben bugüne kadar yatırım sonuçlarını yanlış değerlendirmişim diyeceksiniz. Umarım ki videom sizlere fayda sağlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz eğer çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi gidişatına göre de yapabilirsiniz. Beğenmiyorsanız da dislike atın lütfen ama bir etkileşim verin ve video gidişatına da yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendi video fikirleriniz varsa eğer, kendi istediğiniz şunun içeriğini çek, bunu videoyu çek diyeceğiniz bir video varsa eğer onları yazabilirsiniz veya da sizlerin bu portföy şeması veya da işte bu Sharpe oranı değerlendirmesi konusundaki görüşleriniz de benim için çok kıymetli. O yüzden de lütfen bunları ihmal etmeyelim. Şimdi videomuza başlayalım. Sharpe oranı bir yatırımın getirisinin aldığı risk karşısında ne kadar iyi olduğunu ölçen bir metriktir. Basit ama devrimsel bir mantığı vardır. Her getirinin bir bedeli vardır. Risk yükseldikçe o getirinin anlamı da düşer. Yani %30 getiri elde eden iki yatırım aynı değildir. Biri çok düşük riskle %30 getiri sağladıysa mükemmel bir yatırımdır. Bir tanesi ise aşırı oynaklıkla %30 getiri sağladıysa ortalama bir kumardır gibidir. Kumar oynayıp %30 getirdiyse risklidir yani. Sharpe oranı işte bu farkı ortaya çıkartır. Şimdi de bunları ele alacağız. Şimdi diğer bölümümüze geçelim. Evet, Sharpe oranı neden bu kadar önemli? Çünkü Sharpe oranı şunu yapar: getiriyi gerçek değerine göre indirger, riskli yatırımları filtreler, fonları karşılaştırırken objektif rehberdir, portföyünüzün sağlığını sizler için ölçmüş olur. Profesyonel yatırımcılar bir portföy raporunda ilk baktıkları şey genellikle Sharpe oranıdır. Basitçe şöyle derler: Sharpe için getirin güzel ama riske değer mi derler ve burada zaten aslında hepimiz de aslında biz de bu soruları soruyoruz. Her yatırımcı bu soruları sorar. Hani bu kadar oynaklığa değecek mi acaba? Hani veya da ona göre bir getiri miktarı güdeyim, ona göre bir performans belirleyeyim falan filan tarzında. İşte burada aslında Sharpe oranını uygulamış oluyoruz ama tam uygulamamış oluyoruz. Sadece Sharpe oranının bir girişini yapmış ve orada bırakmış oluyoruz. Umarım ki bu videodan sonra sizler de Sharpe oranını analiz edersiniz kendi yatırımlarınızda ve çok daha güzel getiriler elde edersiniz. Peki gelelim Sharpe oranının nasıl hesaplanıldığına. Formül şöyledir: Sharpe eşittir portföy getirisi eksi risksiz getiri. Tabi bunlar parantez içinde, bölü portföy oynaklığı, ama matematiği boş verin, önemli olan mantığıdır. Daha yüksek getiri oran artar, daha düşük risk oran artar, volatilite yükselirse oran düşer diye de kafanızda kodlayabilirsiniz. Yani iyi yatırım eşittir yüksek getiri artı düşük dalgalanmadan ibarettir. Bu sizlerin yatırım sağlığınız için de yatırımcı psikolojiniz için de çok önemlidir. Bunlara dikkat etmenizi de kesinlikle öneriyorum. Çünkü bazen getiri ile iki tane örnek verecek olursak bu durumda, şu an tam anlatamadım, örnekle anlatmak istiyorum. Şu an ekranda bir simülasyon canlandı, sizde daha iyi anlatacağım. A yatırımı ve B yatırımını düşünün. A yatırımının size olacak olan getirisi %50 diyelim ki. Fakat bunun risk oranı %70 mesela, çok yüksek bir riskli. Ya da oynaklık oranı diyeyim. B yatırımında size olacak olan getirisi %35 ama bunun riski oynaklığı da, yani oynaklık durumunda %20. Şimdi baktığımız zaman B yatırımı daha da az karlı ama oynaklık oranı olarak, yatırımcı psikolojisi ve yatırımcı sağlığı olarak daha düşük bir oranda. Tabi burada seçim yapmak size kalmış tamamen. Siz istediğinizi seçebilirsiniz ama yatırımcı psikolojisi adı altına burada biraz daha riskten gerekirse fedakarlık verip de oynaklık oranını, volatilitesini, yani risk seviyesini düşürmek çok daha mantıklı olabiliyor. Tabi burada yine sizlerin son vereceği karardır. O yüzden de herhangi bir tavsiye değildir. Sharpe oranı şöyle okunur: 0.56 eşittir zayıf, 0.5 eksi 1.0 eşittir orta, 1 ile 2 aralığı iyidir, 2 üstü harika derecededir, 3 üstü de üst seviye bir portföydür. Bu da çok nadir görülen bir şeydir. Mesela %40 getiri elde eden iki fon düşünün. Fon A %40 getiri, orta riskli olsun. Fon B ise %40 getiri, aşırı yüksek bir risk. Bu da az önce verdiğim örnek gibi bir örnek. Kağıt üstünde aynı getiriyi sağlıyorlar ama Sharpe oranına göre A çok daha değerli bir
fon ve çünkü yatırımda asıl mesele bir yandan da sizlerin ne kadar kazandın değil, kaç lira risk alarak kazandın. Çünkü siz işin sonunda daha çok risk alarak daha çok kazansanız bile işin sonunda bir miktarı gözden çıkartarak aslında başlamış oluyorsunuz. Yani bir riskle aslında başlamış oluyorsunuz ve aslında bu risk oranını baştan belirlemeniz lazım. Bunun için geçmiş videolarımda sizlere bahsetmiştim. Kural defteriniz olması lazım, kurallarınız olmalı ve burada o riskin oranının ne kadarına çıkartabileceğinizi hepsini işlem başında belirlemeniz lazım. Sharp oranında da işlem başında bu kural defterinizde kıyaslama, yani kurallarınıza böldükten sonrasında kıyaslama açısından kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çünkü o şekilde kullanıyorum. Öncesinde bütün kural defterimi açıyorum. Kurallarıma uyuyor mu, uymuyor mu? Uymadığı yerlere bakıyorum, gidişata bakıyorum, gelecek beklentilere bakıyorum. Tabii ki de her şey beklentiden ibaret aslında piyasada. Şöyle ki beklentiden ibaret. Yarın sen olumlu bir şey beklersin ama yarın çok başka bir şey çıkabilir. Bunu da düşünerekten bakıyorum. Ve ardından da Sharp oranı olarak kıyaslıyorum. Tabii burada kendime de has birkaç yöntem uyguluyorum kendim için. Bunlar da zaten sizlerle zamanla paylaşırım ve siz de zaten kendi yöntemlerinizi uygulayarak ve bu şekilde stratejileri uygulayarak da kendi yöntemlerinizi zaten geliştireceğinizden asla şüphem yok. Sizlerin de şüphesi olmasın. Umarım ki en güzel yatırım stratejilerinizi kendiniz için belirlersiniz. Kendi psikolojinize göre en iyi yatırım stratejinizi kendiniz keşfedersiniz. Şimdi iki tane kişiden örnek vermek istiyorum. Ahmet ve Mert isimli iki tane arkadaş düşünün. İkisi de 100.000 TL ile yatırım yapıyorlar. Ahmet temkinli gitmeyi seviyor ve portföyünü o şekilde kullanıyor. %60'ını hisse, %40'ını tahvil, yıl sonunda getirisi de %25 oluyor ama dalgalanma oranı çok düşük. Yani Sharp oranı 1.6. Mert ise agresif bir portföy istiyor. Portföyü %100 teknoloji hisseleriyle oluşuyor. Yıl sonu getirisi %30 ama volatilite çok yüksek. Sharp oranı 0.8. Yani burada sonuç olarak Mert daha fazla kazanmış görünüyor. Ama Ahmet daha da profesyonel bir yatırımcı. Çünkü aldığı risk karşısında kazancı daha da anlamlı. Bir yatırımında başarılı olup olmadığını buradaki oranla anlayabilirsiniz. İşte Sharp oranı böyle çalışır. Sizi görünen kazanç ile kandırmaz. Gerçek performansı sizlere göstermiş olur. Bu yüzden de Sharp oranınızı hesaplamanız da çok kıymetlidir, çok değerlidir. En azından kendi yatırımcı psikoloji, yani ben nasıl yatırım yapıyorum sorunuza da sizlere cevap vermiş olduktur. Çünkü geçmişte Sharp oranınız çok yüksek veya çok düşük gidiyorsa siz daha da yatırımcı profilinizi keşfetmiş olursunuz. Peki profesyoneller Sharp oranı nasıl kullanırlar? Sharp oranı özellikle şu alanlarda kritik öneme sahiptir. Fon yönetimi, portföy risk analizi, karşılaştırmalı yatırım, hedge fon raporları, kurumsal yatırımcı kararlarında ve bir o kadar yine vardır. Algoritmik strateji testlerinde de önemlidir. Bir fonun getirisi ne kadar yüksek olursa olsun Sharp oranının düşükse eğer profesyoneller şöyle derler. Bu fon şansla kazanıyor derler. Kazanıyor olabilir derler. Bunu dedirtmemeniz lazım ve siz de bunu diyeceğiniz bir yatırım aracına yatırım yapmamanız lazım aslında. Ama Sharp yüksekse bu fon sürdürülebilir kazanç üretiyor denilir. Yani burada aslında fon veya da hisse veya da başka bir yatırım aracı, burada sizin ne yatırım yaptığınıza bağlı. Aslında Sharp size şunu söylüyor. Sharp oranı size diyor ki bu yatırım sana bir kere bu kazancı verirse eğer, Sharp'ın çok yüksekse daha da uzun sürelerde tekrardan verebilir. Daha uzun süreli bir kazanç verebilir. Sharp'ın düşükse eğer bunu bir kere verir ama yarın öbür gün seni daha da büyük risk altında bırakabilir. Yani bunu da kaybedebilirsin veya da bu oranda daha çok kayıp yaşama ihtimalin artar gibi bir mesaj veriyor sizlere. Yani bu yüzden de Sharp oranına bakmanız lazım. Evet, bir yatırım belki çok artıyordur. Sharp oranı kötüdür ama siz bunu almışsınızdır ve güzel kar ediyorsunuzdur. Ama burada Sharp oranı size şunu söyler. Bu kar geçici ya da çok istisnai bir durum varsa ortada kalıcıdır ama hadi yani biz genelden bakalım çünkü çok istisnai durumlarda da yine kumar oynuyor gibi davranmamak lazım. Belli bir stratejimiz, belli bir kural çerçevemiz olmalı ve ne zaman aldıysak eğer ne zaman satacağımızı da aslında belli bir fiyatın en azından orada yazmamız gerekiyor. Bu yüzden de Sharp oranına bakarak da daha bilinçli bir yatırım yapabilirsiniz. Sharp oranın en iyi çalışmış olduğu portföylerden iki tanesini değer yatırım stratejisiyle ki Warren Buffett'ın da sevdiği bir stratejidir.
risk paritesini sizleri için oluşturmuştum. İçeriklerini, videoları hazırda. Şu an kanalımda mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da çok güzel videolar oldu. Sizleri asla sıkacağını düşünmüyorum. Umarım ki bu videomda sizlere fayda sağlamıştır. Risk paritesi için veya değer yatırımı için de Sharp oranına entegre olan portföyler ve bu tarz daha da Sharp oranın iyi çalıştığı portföyleri de sizlere içeriklerini oluşturacağım. Bunun için de kanalıma abone olup da bildirimleri açabilirsiniz ve videoyu beğenirseniz eğer bu tarz strateji videoları, yatırım videoları ya algoritmanın sizin izlediğiniz tarzda videolarını sizin önünüze sunar. Bu illa benden olmak zorunda değil. Benden daha profesyonel isimlerde de bu videoları yapanlar varsa eğer onların da içeriklerini sizin önüne koyar. Yani videoyu beğenmeniz hem benim hem de sizin için güzel bir şey. Lütfen videoyu beğenin ve Sharp oranı hakkındaki düşüncelerinizi ya da yatırımlarınızda bunu uyguluyor musunuz, uygulamıyor musunuz? Bunları aşağıya yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Sol tarafta çıkan videolardan da en yukarıdaki YouTube'un sizin için seçmiş olduğu video, artık bilmiyorum orada ne var ama tıklayabilirsiniz. En aşağıda da finansal özgürlük için stratejiler serim var. Ona tıklamanızı daha çok önerebilirim. Tabii yukarıdaki video konusu çok ilginizi çekmiyorsa, çünkü orada birçok video var ve oradan kendinize en merak ettiğiniz şeyi de seçebilirsiniz. Warren Buffett'tan tutun ABD verilerine kadar, yani birçok farklı videoların içerikleri mevcut. Onlar da sizi sıkmaz. Umarım ki bu videomda sizlere fayda sağlamıştır. Takipte kalın. Bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.